Merhabalar. Batı Afrika seyahati sonrası birinci bölümünde kölelik konusunu işlediğim belgesel dizinin ikinci bölümünde uzun bir aradan sonra Gelede ile huzurlarınızdayım. Ruhçu yani animist inançların bölgedeki tezahürü olan Voodoo inanışının kökeni Batı Afrika toprakları. Köken çok daha eskilere dayanıyor olsa da halkları köleleştiren beyaz adamla tanıştıktan sonra koruyucu bir kalkan olarak daha da gelişmiştir. Özetle bünyesinde adalet, tıp ve felsefeyi barındıran bütüncül bir dünya görüşüdür. İnanışın temelinde canlı cansız bütün varlıkların birer ruhu olduğunu inanılıyor. Bu büyüsel ve tek tanrı inanışta görünen dünyada insanlarla birlikte bütün canlı cansız varlıkların ruhları, görünmeyen dünyada ise yakın zamanda ölmüş insanlar, melekler ve gizemlerin ruhları bulunmakta. Yaratıcı Tanrı'nın ay tanrıçası ve güneş tanrısı ikiz çocukları bulunuyor. O yüzden ikiz çocuklar olan aileler kutsanmış sayılıyor. Tanrı dünyevi işlerle uğraşmayacağı için bu işleri tanrısal varlıklar ve Voodoo rahipleri hallediyorlar. Dolayısıyla bu durumun doğal sonucu olarak bir ruhban sınıfı oluşuyor ve bu ruhban sınıfının devamlılığı için de genetik aktarım tanımlanıyor. Dünyanın diğer coğrafyalarında da benzer hikayelerin benzer sonuçlar doğurduğunu gözlemleyebiliyoruz. Neyse, Voodoo inancı ile ilgili daha geniş çalışmayı 3. bölümde yapmayı planlıyorum. Bugün Voodoo inancı ile ilgili en önemli ritüellerden birisi olan Gelede dansına konuk olacağız. Gelede dansı, Benin, Togo, Nijerya ve Sierra Leone'de yaşamını sürdürmekte olan 30 milyona aşkın nüfusa sahip olan Yorubaların en önemli ritüellerinden birisi. Yorubalar kölelik döneminde Brezilya, Küba ve Karayip adalarında da göç etmişler ve halen oralarda da kültürlerini devam ettiriyorlar. Gelede dansı, yıllık tarım döngüsünün başlangıcında, cenazelerde ya da kıtlık, salgın hastalık gibi önemli olaylar döneminde gerçekleştirilir. Yorubalarda tek ve yüce tanrının adı Olodumare. Bir de Olodumare ile insanlar arasında iletişimi sağladığına inanılan tanrısal varlıklar var. Olodumare tarafından görevlendirildiğine inanılan bu tanrısal varlıkların genel adı Orişalar. Tanrısal alemle insan alemi arasında aracı vazifesi gören Orişaların en yaygın olanları Obatala, Eshu, Orunmila yani Ifa, Oduduwa, Shango, Ogun ve Oşun'dur. Kadınların Ase isminde bir güce sahip olduğuna inanılıyor. İnanışa göre bu gücü yaratıcı, onarıcı ya da yıkıcı olarak kullanmak ise bu kadınların elinde. Bu güçler yıkıcı bir şekilde kullanıldığında kadınlara aje yani cadı deniyor ve kızdırıldıklarında bireyleri veya tüm toplulukları yok etme kapasitesine sahip olduklarına inanılıyor. Bu törenlerde ise yıkıcı güçlerinizi Yoruba halkına karşı kullanmayın. Bunun yerine yağmuru ve verimli toprağı teşvik edin demek üzere birçok ritüel gerçekleştiriliyor. O nedenle Gelede dansı annelerin gücü olarak anılıyor. Gelede ismi ve ritüelin kökenine ilişkin çokça teori olmakla birlikte en çok konuşulan iki tanesi şöyle. Birincisi Şener Şen ve Müjdar'ın oynadığı Şalvar Davası filmiyle benzeşen bir hikaye. Erkekler kadınlara kötü davrandıkları için kadınlar tanrılardan izin alıp köyü terk ediyorlar. Sonra erkekler tanrıların izniyle kadın kılığında dans ederek özür diliyor ve kadınlardan af diliyorlar. İyi geceler. İyi geceler. Uykun mu kaçtı bacım? Ama uyku tutmuyor ki. Erkeğini mi özledin? Ha vallahi.
Yani köy adetini bozmanın alemi var mı? Ağalığın beyliğin yerlerde sürünsün diyedir belki. Kız sen benim ne kötülüğümü gördün ki? Defol! Anlaşıldı. Ben de topunuzu susuzlukta kırmazsam bana da Ömer Ağa demesinler. Yürü! İkincisi, tüm orişaların ve tüm canlıların annesi Yemoja'nın çocuğu olmuyormuş ve ona kurban sunması ve başında tahta resimler ve ayaklarında metal halhallarla dans etmesini tavsiye eden bir İfa kahinine danışmış. Bu ritüeli gerçekleştirdikten sonra hamile kalmış. İlk çocuğu Efe, ikinci çocuğu ise Gelede olmuş. Efe erkek, Gelede kız çocuğu. Gelede gösterisi, eğlendirmek, eğitmek ve ilham vermek için ibadeti, sanatı ve ritüel dansı birleştiren renkli maskelerle yapılan halka açık bir gösteri. Törende maskeler dansçı erkekler tarafından takılıyor. İyi dans ederse övgü, kötü dans ederse olumsuz eleştiri alabiliyor. Performansın temel özelliklerinden olan davul çalma ve şarkı söyleme, sıkı bir koreografiye sahip dansa eşlik ediyor. İyi dansçıların sergilediği uyum ve denge, insanların birbirine yardım ettiği, zenginliklerini ve yeteneklerini paylaştıkları ve kendilerine verilen hayattan zevk aldıkları sosyal mükemmellik metaforunu şekillendiriyor. Dans esnasında takılan maskelerde kullanılan figürlerin her birinin simgesel anlamları var. Mesela kuşlar, cadı gibi davranan kadınların tehlikeli gece güçlerini simgeliyor. Yılanlar, sabır ve soğukkanlılığın olumlu kadınsı niteliklerini sembolize ediyor. Ön tarafa dolanmış bir yılan da, yılan uyur ama görmeye devam eder sözüyle uyanıklığı uyarıyor. Gelede kültüründe gece ve gündüzün bütünün eşit iki yarısı olduğu ve karşıtların mücadelesini simgelediğine inanılan diyalektik bir yan var. Annelerin gücünün ise doğurganlıktan, dolayısıyla yaratmaktan ve sahip oldukları hayatın sırrına ilişkin bilgiden geldiğine inanıyorlar. Gelede Festivali çeşitli nedenlerle köyün aynı zamanda pazar yeri de olan köy meydanında gerçekleşiyor. Pazar yeri dünya için bir metafor olarak görülüyor. Yaşayanların ve ruhların kaynaştığı bir yerdir ve kadınların alanıdır. Ticareti kadınlar kontrol ediyor ve ekonomik olarak bağımsızdırlar. Doğurganlığı, yaşamı ve ölümü etkilediğine inanılan Gelede ritüelinde birincil Yoruba orişaları etkilidir. Bu orişalar şöyle: kehanet tanrısı Orunmila yani İfa, hileci tanrı Eşu, demir ve savaş tanrısı Ogun, şimşek ve gök gürültüsü tanrısı Şango. Gelede topluluğu organizasyonu gerçekleştirmek üzere yetkililer, gruplar ve profesyoneller atarlar. Önemli rolleri şöyle sıralayabiliriz. Baş rahibe Iyalase yani türbenin annesi Gelede cemiyetinin başıdır. Iyalase, halk ve Gelede topluluğu arasındaki ana iletişim kişisi. Gelede tapınağı Ase'den sorumludur ve bir tek o girebilir tapınağa. Tapınağın babası anlamına gelen başrahip Babalase, Iyalese'nin erkek karşılığı. Gelede topluluğu içerisindeki ana işlevi ise etkinliklerin organizasyonu. Gelede etkinliklerinin organizatörü olmakla birlikte Gelede başlıklarının ve kostümlerinin resmi koruyucusudur. Babalase en genel anlamda yalnızca Iyalese'nin yardımcısıdır. Abore veya erkek rahip, iyilik arayan insanlara ritüelleri için aceleden yardım isteyen yaşlı bir erkeği tasvirler. Elefe ya da mizahçı, Gelede festival için Efe maskesini taşıyan adamdır. Topluluğun iyiliği için dua etmek ve aynı zamanda topluluğun sesi olurken antisosyal davranışları teşvik etmek onun işi. Arugi, ahşap taşıyıcı anlamına gelir. Bu adam sadece iyi bir dansçı değil, aynı zamanda kendini yönlendirmek ve davulların dilini anlamak için popüler atasözleri ve yerel dilde bilgi sahibi olmalıdır.
Bu dilin öğrenilmesi genellikle erken çocukluk döneminde çocukların çeşitli dansları öğrenmeye başlamasıyla başlar. Beceri sahibi oldukları anlaşılırsa bu çocuklar eğitilir ve yıllık Gelede Festivali'nde maske takmalarına izin verilir. Onilu adı verilen davulcular Gelede müziğinin uzmanları. Ağıberin veya koro bir grup görünümü yansıtmak için benzer veya aynı kıyafetleri giyen kadın ve erkeklerden oluşuyor. Gelede töreni bir bireyin kaderini iyileştirmek, toplumu vebadan temizlemek, yağmur yağdırmak, insan doğurganlığını arttırmak, savaş zamanında ve ölüleri onurlandırmak üzere doğaüstü güçlerin ve güçlü annelerin desteğini almak için yılın herhangi bir döneminde düzenlenebilir. Ancak en güçlü ve ayrıntılı performans tarım döngüsünün başlangıcında yapılan yıllık festivalde gerçekleşiyor. Festivalin kesin tarihleri genellikle kehanet yoluyla belirlendikten sonra İALESE topluluğun en yüksek şefine ve en önemli alt şeflerine haber veriyor. Onlar da halka duyuruyorlar. Gelede maskeleri ayrıntılı, renkli kumaş katmanlardan oluşan bir kostümle giyiliyor. Gelede maskesi daha doğru bir ifadeyle bir başlıktır. Çünkü başın üzerinde durur ve kullanıcının yüzüyle kumaş peçeyle örtülür. Başörtüsü bir insanın kafası şeklini alır ve tepesinde izleyiciler eğlendirmeyi amaçlayan ancak ek olarak genellikle maskeli balo parçası olan şarkılarda da ifade edilebilecek sosyal kaygılara hitap eden motifler bulunur. Başlıklar genellikle parlak boyanır. Bireyler veya aileler başlıklarını olabildiğince çekici ve komik hale getirmek için genellikle her şeyi yaparlar. Motiflerin sonsuz çeşitliliği ve kombinasyonları bir Gelede başlığı standardı oluşturmayı zorlaştırıyor. Gelede performansının kostümleri toplumun kadın ve annelik bağıyla doğrudan ilgilidir. Bebek kuşağı, göğüs, popo, metal halhal, renkli paneller, at kuyruğu ve yelpazeden oluşan Gelede kostümlerin malzemeleri farklı çağrışımlara sahiptir. Örneğin bebek kuşağı emziren bir anneyi temsil ederken aynı zamanda kostümün içinde bir destek görevi görür. Festivalinin gündüz temsilleri Efe kostümü dışında gece temsillerine göre daha ayrıntılı ve renklidir. Bunun nedeni gece performansları sırasında kostümlerin görülmesinin daha zor olmasıdır. ...18. yüzyıldan beri yapılmakta olan Gelede dansı... ...2008 yılından bu yana UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras listesinde yer almaktadır. Gece töreninde yolların ve geçitlerin koruyucusu Elegba çıkar sahneye ilk olarak. Tanrılar ve insanlar arasındaki haberci rolü olduğuna inanılan bu kişinin ardından şimşek ve gök gürültüsü tanrılarının ortaya çıkması için ahirete giden yolu düzenlemek üzere temizlik yapan Ogu çıkar sahneye. Kafasında yaktığı ateşi anneler Akpanan eşliğinde söndürerek güçlerini gösterirler. Sonra gece kuşu kafasında olan anneleri tanrılara benzeterek dönüştüren yüce anne İyanna çıkar sahneye. Sondan bir önce şişman bir kadın biçiminde temsil edilen Tete de çıkar sahneye. Efe'nin dansının ardından yol vermesiyle birlikte şafak vaktinde Ayoko çıkar son gösterici olarak sahneye. Ve gece törenleri böylece tamamlanır. Gündüz törenleri sevinçli ve coşkulu. Bizim katıldığımız törende dans eden maskelerin yüklendikleri misyonlar şöyleydi. Birinci dansçı, halktan ve tanrılardan dans edebilmek için izin istiyor. Kafada ateş yanan dansçı, ortama enerji verip halkı gösteriyor. Üçüncü dansçı, nasıl dans edilmesi gerektiğini gösteriyor. Dördüncü dansçı, kadınların ilgi çekmek için nasıl davranması gerektiğini anlatıyor. Beşinci dansçı, çocukları susturmak için nasıl korkutmak gerektiğini anlatıyor.
altıncısı gecenin koruyucusu iken, yedincisi kadınların nasıl mutlu edilmesi gerektiğini anlatıyor. 8. şamana uyulması gerektiğini, sözünden çıkılmaması gerektiğini söylüyor. 9. ise bebeklerin biberonla değil anne sütüyle beslenmesi gerektiğini anlatıyor. Geçmişte annelerin öfkesini yatıştırıp güçlerini doğru kullanmaya teşvik etmek için yapılan gelede törenleri günümüzde artık daha çok toplumsal yaşamı düzenlemek üzere yapılıyor. Toplumsal olaylar ve sosyal problemlerin çözümünde etkili olan gelede danslarıyla kız çocuklarının sünnetinde çok ciddi oranda bir azalma gözlendi. Photographie et films présentés dans l'exposition. On a Cyril Noyalet qui n'est pas là, Yannick Folly, Coxal Shahin, who is with us tonight, coming directly from Turkey. Thank you. Peter Körner, David Polka. 2020 yılında Beninketo'da gerçekleşen Gelede gösterisinde elde ettiğim görüntüler ve fotoğraflar kendisine Fransa Strasbourg'da 2022 yılı Kasım ayında başlayan bir sergide yer buldu. Voodoo Müzesi'nde gerçekleşmekte olan sergide orijinal Gelede maskeleri sergilenmekte. 8 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek olan sergiye yolu düşen dostların uğraması beni mutlu edecektir. Bize sunulan günlerin bir miktar da olsa dışına çıkabilmenize vesile olduysam, dünyaya başka pencereden de bakabilmenize aracılık edebildiysem ne mutlu bana. Voodoo inancını hem daha geniş hem de başka bir açıdan inceleyeceğimiz 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Apa